Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce de göstermiş olduğum Valorant açılmama hatası ile ilgili farklı bir yöntem göstereceğim arkadaşlar. Bu yöntem diğer videolarımda izlemiş olduğunuz yöntemlerden çok farklı. Bu şekilde işlemlerinizi yaptığınızda açılmayan Valorant'ınız başlatılacak. Öncelikli olarak arkadaşlar Valorant açılmama nedenlerinden bir tanesi Riot istemcisinin başlatılmaması. Bu şekilde Riot istemcisinin gelmemesi ve Valorant'a tıklayıp oyna diyememek olmak. Şimdi öncelikle nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk olarak görev yöneticisine giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Görev çubuğuna sağ tıklayıp görev yöneticisini aç diyebilir veya CTRL alt dedikten sonra görev yöneticisine girebilirsiniz. Görev yöneticisine girdiğinizde arkadaşlar uygulamaları ada göre sırala diyorsunuz. Ardından Valorant ile ilgili önce bir V tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bakıyorsunuz mesela Vanguard açık şu anda. Vanguard dışında herhangi bir şey açık değil. Riot ve Valorant ile ilgili herhangi bir uygulamanın çalışmaması gerekiyor. Eğer çalışıyorsa üzerini seçiyorsunuz arkadaşlar. Görevi sonlandır diyorsunuz. Vanguard şu anda kapattık. Oyunumuz açılmayacak. Bu şekilde Vanguard da bilgisayarınızda çalışıyor olarak görünmüyorsa bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor. Öncesinde ben sayıları göstereceğim. Bilgisayarı yeniden başladık. Sonra da giriş nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak başta geliyorsunuz. Çalıştır yazıyorsunuz arkadaşlar. Çalıştır ekranında görmüş olduğunuz gibi buraya %temp yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra Enter'a basıyorsunuz. Burada görünen tüm dosyalar arkadaşlar siliyorsunuz. Şimdi konuyla ilgili konuşan arkadaşlarım olacak. Diyecekler ki abi ben FPS mi arttırıyorum? Neden burayı sileceğim? Arkadaşlar bu ön belleğiniz. Ön belleğinizi temizlemezseniz bu açılmama hatasıyla karşılaşabilirsiniz. LoL'de de açılmama sorunu yaşarsanız bu işlemleri yaptığınızda LoL'de açılacaktır. Bunları atla diyorum arkadaşlar. Şu anda çalışan uygulamaların dosyaları arkadaşlar. Çok problem değil. Sizde de birkaç tanesi kalabilir. Tekrar çalıştıra geliyorsunuz arkadaşlar. Bu defa sadece temp yazıyorsunuz. Tekrar Enter'a basıyorsunuz. Yine bundan tüm dosyaları Shift Del yaparak silebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra en önemli yapmanız gereken diğer işlem. Başlata geliyoruz. Yine çalıştır yazıyoruz arkadaşlar. Ardından buraya Data yazıyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Data'ya giriş yaptığınızda öncelikli olarak lokale giriş yapıyorsunuz. Riot Games'i buluyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz R tuşuna basarak hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Riot Games klasörünü bulduktan sonra sağ tıklayıp sil diyorsunuz arkadaşlar. Riot Games klasörünü sildiğinizde yine Riot Games'e öncesinden kaydedilmiş tüm bilgiler yani ön bellek bilgileri silinmiş olacak. Bunu kapatıyorsunuz. Ardından bilgisayarınızdan Valorant'ı silmiyorsunuz veya LoL'ü silmiyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey silmeden Google'a giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Arama yerine Valorant indir yazıyorsunuz arkadaşlar. playvalorant.com adresine giriş yapıyorsunuz. Buradan ücretsiz oyna diyorsunuz arkadaşlar. Eğer indir seçeneği gelmezse öncesinde kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girdiğinizde indir gelecek. Zaten üzerine geldiğinizde de oyunu indir yazıyor arkadaşlar. İndir diyorsunuz. Bakın tekrar ediyorum, oyunu silmiyorsunuz. Eğer silmişseniz sıfırdan yapmış olacaksınız. Silmediyseniz de bu şekilde benim gösterdiğim gibi yapın. Herhangi bir klasör silmenize, herhangi bir oyunu denetim masasından silmenize gerek yok. Tekrar ediyorum. Ardından indirmiş olduğumuz Install Valorant'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gelen ekranda evet diyorsunuz. Burada 29 GB indirileceğini ve kurulacağını söylüyor. Kur diyorsunuz. Aslında bilgisayarınızda Valorant kurulu olduğu için yine gelen ekranda evet diyorsunuz. Riot başlatılsın mı diye soruyor. Tekrar Riot başlatılsın mı diye soruyor arkadaşlar. Client yine evet diyorsunuz. Aslında bilgisayarımızda Valorant kurulu olduğu için ekstra bir daha Valorant'ı kurmayacak. Sadece kurulumu başlatmaya çalışıyor. Bu da aynı bilgisayarınızda hata aldığınızda, bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda güvenli ön yükleme nasıl açılıyorsa bu da arkadaşlar onun gibi çalışıyor. Örnek olarak bunu verdim. Buna yakın bir şey. Yani hatalı dosyaların tamamını gideriyor. Sıfırdan bilgisayarınıza kurulmuş gibi yeni bir ön bellekle başlatılıyor. Bu da tüm sorunlarınızı gideriyor arkadaşlar. Daha sonra kullanıcı adı ve şifre bilgilerimi giriyorum. Kullanıcı adı ve şifre bilgilerimi girdikten sonra giriş yap diyorum arkadaşlar. Burada her şeyi sıfırlamış olduk. Sadece burada masa üstünde eğer kısa yolunuz yoksa masa üstüne kısa yol atmak için küçük bir patch indiriyor. O da 1-2 saniye. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar herhangi bir sorun veya problem yaşamadan oyuna giriş yaptık. Şimdi oyundan çıkıyorum. Arkadaşlar benimle birlikte başlat dediğinizde eğer başlamadıysa sadece yapmanız gereken bilgisayarınızı yeniden başlatmak. Bunun nedeni de arkadaşlar biraz önce sizlerle birlikte videonun girişinde sizlere Riot ile ilgili bir programı nasıl kapatılacağını gösterirken Vanguard'ı kapatmış olmam. Ben kurulum yaptığımda Vanguard arka planda yeniden başlatıldı. Sizde başlatılmamış olabilir. Dolayısıyla sadece yapmanız gereken bilgisayarınızı yeniden başlatmak. Bilgisayarınızda Valorant açılmama sorunu bu şekilde gideriliyor. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Valorant FPS arttırma ve Valorant ile ilgili alabileceğiniz tüm hataların videosu kanalımda mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.